Seni her halinle seven yalnızca Allah'tır. Hoş geldin. Hayatında yaptığın en büyük hatayı düşünmeni istiyorum. En karanlık, içinden bir türlü çıkılmaz hissettiğin anı. İnsanın üzerine duvarların yıkıldığını hissettiği o ilk saniyeler. O an zihninden geçen ilk korku, genellikle problemin kendisiyle ilgili olmuyor. Asıl sarsıcı korku çok daha derinde yatıyor. Çoğu zaman sonuçların maddi boyutu değil de duygusal faturası bizi dehşete düşürüyor. Doğru. Zihnimizde yankılanan o dehşet verici soru şudur: bunu öğrendiklerinde beni kim sevmeyi bırakacak? Çünkü hata yaptığımızda sanki görünmez bir sevgi tescilini sonsuza dek kaybedeceğimizden korkarız. Kesinlikle. Bugün zihnindeki bu köklü korkuyu temelinden sarsacak bir inceleme yapacağız. Omuzlarımızdaki o devasa mükemmelliyetçilik yükünü alıp bir kenara bırakmamızı sağlayacak tek bir cümlenin derinliklerine iniyoruz. Seni her halinle seven yalnızca Allah'tır. Sadece birkaç kelime. Ama barındırdığı felsefi ağırlık inanılmaz. Bugün bu cümlenin bizi nasıl dönüştürebileceğini konuşacağız. Bizi en çok yaralayan o beşeri sevgi beklentilerini ve kusursuzluk telaşıyla tükenmiş ruhlarımıza nasıl bir çıkış yolu sunduğunu inceleyeceğiz. Bahsettiğin o ilk korku anı, yani sevgiyi kaybetme korkusu, aslında insanlık tarihi kadar eski bir varoluşsal yaraya işaret ediyor. Şüphesiz, insan hayatı boyunca sevgiyi hep bir liyakat, bir hak ediş olarak kurguluyor zihninde. Kazanılması gereken bir madalya gibi. Kurguyu parçalamak için orada duruyor. Cümlenin merkezindeki o kelime, Yalnızca kelimesi. doğru, yalnızca kelimesi tesadüfen seçilmiş bir kelime değil. Yüzleşmekten en çok kaçındığımız bir gerçeği yüzümüze çarpıyor sanırım. İnsanların birbirine duyduğu sevginin o keskin sınırlarını, şarta bağlı doğasını deşifre ediyor. O yalnızca kelimesi gerçekten de cümlenin ağırlık merkezi. İnsanın kendi kurduğu ilişkilere acımasızca bir mikroskop tutmasını sağlıyor. En saf sandığımız bağları bile sorgulatıyor insana. Kendi hayatlarımızı, ilişkilerimizi bir düşünelim. Hı hı. İnsanlar arası sevgi, en fedakar, en hesapsız göründüğü anlarda bile arka planda çalışan gizli bir sözleşmeyle var olur. Sözleşme dedin, bu gerçekten çarpıcı bir kelime seçimi. Çünkü bir dostluk, dinleme ve destek olma fedakarlıklarının terazisi şaştığında anında çatırdamaya başlar. Romantik bir ilişkiyi düşünelim. Karşı tarafın belirlediği estetik veya duygusal beklentiler karşılanmadığında o sevgi usulca solar. Aile sevgisi bile ne kadar inkar etsek de çoğu zaman çocuğun başarılarıyla, toplumsal normlara uyumuyla örtülü bir şekilde ilişkilidir. Aşkı, dostluğu veya ebeveyn bağlarını çoğu zaman kusursuz ve sınırsız zannederek yaşıyoruz. Oysa insan sevgisi doğası gereği her zaman bir takas, bir karşılıklılık ilkesi barındırır içinde. Beklentilerin karşılanması gerekiyor. Muhakkak karşılıklı fayda, duygusal tatmin veya sosyal onay, bunlar insan ilişkilerinin görünmez yakıtıdır. Ve yakıt bittiğinde sevginin motoru da teklemeye, güç kaybetmeye başlıyor. Kaynaktaki yalnızca vurgusu bizi işte tam bu gerçekle barıştırıyor. Hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz o koşulsuz sandığımız ilişkilerin dibinde bile her zaman yazılı olmayan bir eğer fıkrası var. Çok haklısın. İnsanlık hali sürekli şu fısıltıyı taşır. Beni hayal kırıklığına uğratmadığın sürece seni severim. Beşeri sevgiyi belki de sadece pürüzsüz olduğunda ışığı yansıtan bir aynaya benzetebiliriz burada. Etkileyici bir analoji bu. Biraz daha açalım bunu. Karşımızdakine en iyi halimizi sunduğumuzda, başarılarımızı, neşemizi, en tahammül edilebilir versiyonumuzu gösterdiğimizde o ayna mükemmel parlar. Bize tam da ihtiyacımız olan onayı ve sevgiyi geri yansıtır. Fakat üzerimizde hatalarımızın, başarısızlıklarımızın tozu biriktiğinde, O karanlık ruh hallerimizin ağırlığı çöktüğünde aynadaki yansımamız anında soluklaşır. Ayna, kendi doğası gereği kusursuzluğu talep eder. hı hı, Çünkü yüzeyindeki en ufak bir pürüz, o yansımayı tamamen bozar veya yüzeyi karanlıkta bırakır. ayna analojisi durumun kırılganlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayna yapısı gereği lekeyi telafi edemez. Edemez, doğru. Burada bu analizi yaparken kendimize sormamız gereken çok kritik, felsefi bir soru ortaya çıkıyor. Nedir o soru? İnsan sevgisinin bu derece şarta bağlı olması, çökmesi gereken ahlaki bir kusur mudur? Düzeltilmesi gereken bir bencillik midir bu?
Yoksa insanın yapısına içkin kaçınılmaz bir sonuç mu diyorsun? Tam olarak bunu soruyorum. Birisi bizi yarı yolda bıraktığında, beklentilerimizi karşılamadığımız için sevgisini geri çektiğinde çoğu zaman onun kötü veya bencil biri olduğunu düşünürüz. Dünyanın adaletsizliğiyle savaşır gibi bir isyana sürükleniriz. Ancak meselenin köküne indiğimizde gerçeğin bu kadar siyah beyaz olmadığını görmek zorundayız. İnsanın baştan aşağı sonlu kısıtlı bir varlık olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor burada. İnsanın duygusal enerjisi, psikolojik dayanıklılığı zamanı bütünüyle sınır mı? Ve bu ontolojik sınırlılık içinde hiçbir insan sonsuz bir tahammül üretemez. Kendisini sürekli tüketen bir duruma karşı sonsuz bir sevgi barındıramaz. Sürekli hata yapan, kıran veya sınırları ihlal eden birine karşı sevgiyi sürdürmek, bireyin kendi varoluşsal sınırlarını tahrip eder sonuçta. Kusursuz bir tespit. Koşullu sevgi, bireyin kendi psikolojik bütünlüğünü koruması için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır aslında. Kendi eksikliğini tamamlayan şeyleri sevmeye programlıyız. Gündelik hayatın içinden çok basit bir örnek düşünelim. Dinliyorum. Çok yorgun olduğun, zihinsel olarak tamamen tükendiğin bir gün, Hı hı. en yakın arkadaşının saatlerce süren dertlerini dinlemeye tahammül edemezsin o an. Telefonu bile açmak istemez. Bu eylem seni kötü kalpli bir insan yapmaz. Sadece o an için duygusal enerjisi tükenmiş, sınırlı bir insan yapar. Kaynaktaki cümlenin bizi ahlaki olarak yargılamadığını görüyoruz burada. Aksine kapasitemizi tam olarak bilip kabul eden bir şefkat var. O yalnızca kelimesi bize net bir şekilde şunu söylüyor sanırım. Şarta bağlı olmayan sınırsız bir kaynak, ancak hiçbir eksiklik barındırmayan ilahi bir boyuttan gelebilir. Sonsuz bir iradeden. Bu varoluşsal sınırların kabulü bizi cümlenin asıl kalbine götürüyor şimdi. Her halinle kısmına geçiyoruz. Kesinlikle. O sınırların tamamen ortadan kalktığı sarsıcı ifadeye. İnsan sınırlarıyla tanımlanır dedik. Fakat karşımızdaki bu metin, kısıtlamaların eriyip bittiği bir sevgi formunu deşifre ediyor bize. Seni her halinle seven derken, zihnimizde bu her hal kavramının uçsuz bucaksızlığını canlandırmamız gerekiyor. Çok boyutlu bir kavramla karşı karşıyayız burada. Her hal sadece aydınlık anlarımızı kapsamıyor. Başarılarımızı, neşeli kahkahalarımızı veya ahlaki olarak kusursuz davrandığımız o parıltılı günleri değil sadece. İnsanın vitrine koyduğu aydınlık yüzü zaten dünya tarafından onaylanmaya her zaman hazırdır. İnsanlar ışığı sever. Işığı severler ama bu ifade bizi doğrudan doğruya kendi karanlığımıza indiriyor. Kapıları kilitleyip kimsenin görmesini istemediğimiz o rutubetli mahzenlere. Düşüşleri, derin zaafları bir düşünelim. Defalarca aynı hataya düşmenin verdiği o yakıcı utancı, Dışarıya yansıtılamayan umutsuzlukları, kıskançlıkları, hatta yaratıcıya veya hayata karşı hissedilen isyan krizlerini bile. Tüm bunlar insanın ayrılmaz halleridir. metin, ilahi sevginin bu en kaotik anlarda bile kesintiye uğramadığını söylüyor bize. Form değiştirmediğini müjdeliyor. Dışarıdaki fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, Rüzgar nasıl eserse esin, okyanusun en derinindeki o mutlak sarsılmaz durgunluktan bahsediyoruz aslında. harika bir tasvir. Yüzeydeki dalgaların şiddeti, derindeki suyun doğasını değiştirmiyor hiçbir zaman. Okyanus analojisi bu derinliği gerçekten çok iyi çerçeveliyor. Ancak burada insan psikolojisinin çok derin bir çelişkisine temas etmek zorundayız bence. Hangi çelişki bu? Cümlenin kendisi müthiş bir huzur veriyor. Ama bunu içselleştirmek hiç kolay değil. Neden zorlanıyoruz sence? Çünkü iyi bir halindeyken, terfi aldığında veya birine yardım ettiğinde sevilmeyi kabul etmek insan için çok basittir. O sevgiye layık olduğuna inanırsın. Kendini gururla bir kaideye oturtursun. Ama kişi kendi karanlığındayken işler tamamen tersine döner. Hatalara battığında kendine bile tahammül edemediğin anlarda, Bırakın ilahi, yüce bir sevgiyi, sıradan bir insanın şefkatini bile reddetme eğilimi gösteririz o anlarda. Etrafımıza ben bunu hak etmiyorum duvarı örüyoruz adeta. kendimizi cezalandırmak, o karanlık köşede yalnız kalmak isteriz. Bize uzatılan her eli kendi suçluluk duygumuzla geri itiyoruz. Sevgi sanki bir sahtekarlık sendromu yaratıyor içimizde. Eğer içimdeki karanlığı görselerdi, benden nefret ederlerdi yanılgısına düşüyoruz. Bu metin, seni her halinle seven derken, insanın bu en karanlık değersizlik hissini tam kalbinden vuruyor işte.
Kendi kendine katlanamadığın, aynaya bakamadığın bir anda evrenin mutlak iradesi tarafından kabul gördüğünü bilmek. Bu insanın o değersizlik zırhını tek bir düşünceyle paramparça edebilecek bir güce sahip. İnsanın kendi karanlığındayken sevgiyi reddetme eğilimi nereden geliyor sence? Aslında yine o şarta bağlı beşeri sevgiden, dünyevi ilişkilerden edindiğimiz bir koşullanma bu. Dünyevi tecrübelerde sevgiyi hep bir maaş gibi kodladık zihnimize. Bir performans ödülü gibi. Kusursuz bir tanım, iyi iş çıkarırsan, kurallara uyarsan sevilirsin. Hata yaparsan o sevgi maaşın derhal kesilir. Hal böyle olunca insan hata yaptığında o sevgiyi geri vermesi, o onayı iade etmesi gerektiğine inanıyor. Kaynaktaki cümle doğrudan bu koşullu altyapıyı bir illüzyon olarak açığa çıkarıyor ve temelinden yıkıyor. Bize evrenin temelindeki bağın bir performans veya yıl sonu değerlendirme meselesi olmadığını ilan ediyor. Varoluşsal bir haktan, temel bir verili durumdan bahsediyoruz burada. Kendi yargılayıcı sesin zihninin içinde ne kadar bağırırsa bağırsın, seni ezerse ezsin, O sesi tamamen bastıran, devasa, sessiz ve sürekli bir kabul var. Senin kendi karanlığında kendine biçtiğin o düşük değer ile mutlak varlığın sana biçtiği değer arasındaki o devasa uçurumu görmek, insanı varoluşsal bir sarsıntıya uğratıyor bu. çünkü insan halleri değişkendir. Bir gün erdemin zirvesinde hisseder, bilgeliğe ulaşmış gibidir. Ertesi gün en ilkel duygularının, öfkesinin esiri olabilir. Ancak ilahi sevginin yöneldiği nesne, insanın eylemlerindeki o anlık başarılar veya sapmalar değildir. Doğrudan doğruya varoluşun kendisidir. Eylemler değil, varoluş. Kesinlikle. Tabii bu durum, eylemlerin sonuçsuz kalacağı, bütün hataların veya kötülüklerin alkışlanacağı gibi bir sorumsuzluk olarak algılanmamalı. Bu çok önemli bir ayrım. Kötü eylemlerin dünyevi veya ilahi sonuçları mutlaka vardır. Muhakkak vardır. Ancak eylemin niteliği ne olursa olsun, failin temel değerinin o koşulsuz sevgi çemberinin dışına atılmadığı anlamına gelir bu. Değişken halleri reddetmeyen, fırtınaları dışlamayan üst düzey bir sabitlikten bahsediyoruz. İlahi sevginin insanın tüm hallerini kapsadığı gerçeğini tam olarak idrak ettiğimizde bu incelemenin en pratik kısmına geliyoruz bence. Modern insanın boynundaki en ağır prangaya. Mükemmelliyetçilik salgınına. Kusursuz olma çabası, bugünün dünyasında bize bir erdem, bir başarı formülü gibi pazarlanıyor sürekli. Oysa psikolojik derinliğine indiğimizde arkasında yatan mekanizma çok daha karanlık bir korkudan besleniyor. Çağımızın en büyük yanılgısı bu. Sevilmek, kabul görmek için sürekli parmak uçlarında yürüme hali. Nefesini tutarak yaşama çabası. Mükemmeliyetçilik uzaktan bakıldığında işini iyi yapma arzusu gibi görünür. Yüksek standartlar gibi görünür, evet. Yani yüksek standartlar olarak algılanır. Fakat derinine indiğinde köklerinde saf bir reddedilme korkusu bulursun. Eğer hata yaparsam, kusursuz bir çalışan veya harika bir ebeveyn olmazsam, sevgiyi kaybedenim ve değerim sıfırlanır korkusu. İnsanlar sürekli kusurlarını örterek güvence altına almaya çalışıyorlar bu yüzden. Hata yapma korkusunun felç edici etkisi sadece iş hayatımıza değil, en mahrem ilişkilerimize kadar sızıyor günümüzde. Bireylerin o şarta bağlı insan sevgisinin kurallarını alıp yaratıcıya yansıtması hatasını görüyoruz. Otorite figürlerini tatmin etme çabamızı ilahi olana kopyalıyoruz diyorsun. Doğru. Yaratıcıyı tıpkı hoşgörüsüz bir patron gibi elinde kırmızı bir kalemle karnemize zayıf vermek için bekleyen biri gibi kurguluyoruz zihnimizde. En ufak sapmada sevgisini anında geri çekecek soğuk bir denetçi olarak. Bu denetçi figürü insanın sırtındaki en ağır psikolojik yüktür. Seni her halinle seven yalnızca Allah'tır gerçeği bir anda bu korkunun altındaki halıyı çekiyor işte. Sevgiyi hak etmek için sonsuz bir performans sergileme zorunluluğu bitiyor. Hata yapmama üzerine kurulan o tüketici maraton son buluyor. Sevgi bir performansın sonunda gelilen madalya değil de üzerinde durduğumuz sarsılmaz bir zemin olduğunda her şey değişir. Mükemmel olma zorunluluğu yerini nefes almaya bırakır. Zırhları çıkarır, sadece var olmanın dayanılmaz hafifliğine ulaşırsın. Olma özgürlüğüne. Bu ulaşılan özgürlük alanı hataları yüceltmek veya daha iyi bir versiyona ulaşmaktan imtina etmek anlamına gelmez ama. Bu mükemmelliyetçiliğin yarattığı o felç halinden, eylemsizlikten kurtulmaktır asıl.
İnsan denediğinde, yanıldığında, rezil olduğunda bile değerinden hiçbir şey eksilmeyeceğini bildiğinde asıl potansiyelini yaşamaya başlar. Mükemmeliyetçilik hata korkusuyla gelişimi durduran, insanı bir vitrin mankeni gibi donduran bir pranga sonuçta. Koşulsuz sevginin verdiği o temel güven ise insanın gerçek anlamda risk alıp büyümesini sağlayan yegane zemindir. Bir an için küçük bir çocuğu gözünün önüne getirmeni istiyorum. Yürümeye çalışırken defalarca düşer, eşyalara çarpar. Dengesini kaybeder. Düşünce onu cezalandırmazsın. Değerini veya ona duyduğun sevgiyi düşürmezsin. O da bu sevgiye güvendiği için tekrar ayağa kalkar zaten. Eğer evrenin kaynağı bize bu düşme hakkını, bu güveni veriyorsa, biz kendi içimizde neden bu kadar acımasızız? Bu bizi o çok ihtiyacımız olan, uygulaması en zor kavrama getiriyor. Öz şefkat kavramına. Mükemmelliyetçilik yükü kalktığında doğal bir sonuç olarak kusurlarımızla yepyeni bir ilişki kurmaya başlarız. Bütün evreni var eden irade, insanı tüm zaaflarıyla, zayıflıklarıyla, her haliyle kabul ediyorsa, İnsanın kendi kusurlarına karşı merhametsiz bir infazcı olması büyük bir çelişkidir. hatta felsefi açıdan daha derine bakarsak, insanın kendi sınırlarını reddetmesinden doğan büyük bir kibirdir bu. Mutlak iradenin bile şefkatle yaklaştığı bir varlığa senin acımasızca saldırman. Onu değersizleştirmeye çalışman, anlamsız bir kontrol yanılsamasından başka bir şey değil, gerçekten de öyle. Kaynak metin doğrudan kelimelerle söylemese bile varoluşsal bir mantık üzerinden insanı kendi sınırlarıyla barışmaya çağırıyor burada. Kendi hatalarımıza tahammül edebilmek, onları yok saymak veya meşrulaştırmak değildir. Düştüğümüzde kendimize uzatacağımız elinde tıpkı ilahi olan gibi şefkatli olmasını sağlamaktır öz şefkat. Zihninin içindeki o sürekli eksik arayan, durmadan eleştiren sese dönüp dikkatlice bakmanı istiyorum. Neden o ses bu kadar düşmanca? Varoluşun kaynağı en hatalı yüzünün en kızardığı anda bile o bağı koparmıyorsa, Sen neden kendini bağışlamaktan mahrum bırakıyorsun? kendine karşı yaratıcının bile koymadığı kadar sert bir standart belirlemek neyin telafisi olabilir? Belirlediğimiz bu geçilmez standardın, kurduğumuz bu acımasız mahkemenin altında ne yatıyor sence? Tamamen acıyı kontrol etme arzusu yatıyor. Kendimizi en ağır şekilde eleştirerek dışarıdan gelecek reddedilişlerin önüne geçeceğimizi sanıyoruz. Acıyı önceden kendi kendimize yaşatarak bağışıklık kazanacağımızı, kendimizi yenilmez kılacağımızı düşünüyoruz. Oysa öz şefkat bu yanılsamayı, bu sahte kontrolcü kimliği bırakıp gerçeği kabul etmektir. Savunma mekanizmalarımızın bizi korumak yerine nasıl zindanlara hapsettiğini gösteren, yüzleşmesi çok zor bir gerçek bu. Dış dünyanın şartlı sevgisine karşı kendimizi zırhlandırmak için kendi zihnimizde çok daha zalim bir tiran yaratıyoruz. Seni her halinle seven cümlesi o içsel tirana tek bir hamlede tahtından indiriyor. İnsanın zaaflarını onurlandırılacak insani özellikler olarak çerçeveliyor adeta. Öz şefkat, insanın o parçalanmışlığına kucak açmasıdır. Üstelik bu sadece bireysel bir huzur projesi değildir. Başka ne anlama geliyor? Kendi hatalarına karşı hoşgörü geliştiren bir insan, çevresindeki insanlara karşı da şefkatli olma kapasitesini genişletir. Çok doğru. Kendi karanlığına tahammül edemeyen birinin başkasının gölgesine merhamet etmesi imkansızdır zaten. Kendi kusurlarıyla barışamayan bir zihin, sürekli başkalarının kusurlarını arayan bir yargıca dönüşür. Dolayısıyla kaynağımız koşulsuz sevginin yeryüzündeki bir yankısı olma formülünü sunuyor bize. Şefkatin bir yansıması olmayı öğretiyor. İnsan ilişkilerinin o beklentilerle örülmüş kırılgan aynalarından yola çıkarak başlattığımız bu fikir yolculuğunda çok derin sulara girdik. İlahi sevginin her anı kapsayan o sarsılmaz durgunluğuna uzandık. Sadece 3 kelimelik bir çevirinin, çağımızın en büyük psikolojik ağırlıklarından biri olan mükemmelliyetçiliğe nasıl bir fren yaptırdığını gördük. Hata yapma korkusunun yerini sarsılmaz bir varoluşsal güvenin alabileceğini inceledik. İnsanın o acımasız iç mahkemesini susturmasının ancak mutlak bir kabulle mümkün olduğunu idrak ettik bugün. Bizi yargılamayan, sadece var olduğumuz için değer veren o mutlak kabulle. Şimdi, kağıt üzerindeki sadeliğine rağmen zihnimizde devasa bir saray inşa ettiğimiz o derin cümleyi son bir kez hatırlayalım. Tüm dinginliğiyle, Seni her halinle seven yalnızca Allah'tır. Hayatının kontrolünü elinde tutmak için kusursuz olmak zorunda değilsin. zaten en başından beri
En zayıf anında bile o sarsılmaz sevgi çemberinin tam içindesin. Eğer tam şu saniye saklamak istediğin zayıflıkların ve eksik gördüğün yanlarınla böylesine koşulsuz bir sevgiyle kuşatıldığını gerçekten hücrelerine kadar içselleştirseydin, Bugün başkalarına kanıtlamak için çabaladığın hangi tüketici maratondan vazgeçerdin? bugün omuzlarından atacağın, sonsuza dek geride bırakacağın ilk korkun ne olurdu?